Savaşların, askeri operasyonların, istihbarat faaliyetlerinin artık konuşulmasına bile gerek kalmayan çok güçlü bir kuralı vardır. Harekete geçmek için düşmanının en savunmasız, en çaresiz ve en dikkatsiz anını yakalamaya çalışmak. Hamas da yaklaşık 24 saattir konuştuğumuz Aksa Tufanı operasyonunu tam da böylesi bir anda başlattı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları İsrail'e karşı operasyon başlattığını açıkladı. İsrail ve abluka altında tuttuğu Gazze arasında tansiyon bir anda fırladı sevgili izleyenler. İsrail Gazze'den atılan roketler nedeniyle savaş durumuna geçti. İsrail savaş alarmına geçti, Gazze'ye saldırı başlatıldı. 7 Ekim Cumartesi günü İsrail'e yönelik bir operasyon için en ideal gündü. Bu içerikte tüm bu detaylara, savaşın seyrine, Mossad'ın güncel durumuna ve olayların uluslararası politik dengelerde meydana getirebileceği değişikliklere odaklanacağız. Anlatmaya yalnızca birkaç saniye içinde başlayacağım ancak sizden küçük bir ricam var. 2 milyon aboneye doğru devam eden yolculuğumuzda yalnızca bir tıkla abone olup bildirimlerimizi açmanız bizim için çok önemli. Her gün en az bir özgün içeriği sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. 7 Ekim sabahı Gazze'den İsrail yönüne doğru atılan bir dizi roketle güne başladı. Son saldırılarda Hamas füzelerinin demir kubbeyi aşması bölgede tedirginlik yarattı. Savunma sistemi tartışılır hale geldi. İsrail içinde Gazze şeridi yakınlarındaki yerleşim yerlerinin yanı sıra Aşdod, Aşkelon ve Berşeva'da yoğun siren sesleri duyuldu. Atılan roketlerin ve çalan sirenlerin seslerinin nedeni ise Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugaylarının başlattığı Aksa Tufanı operasyonuydu. Bu aslında 3 Ekim 2023 günü İsrail ordusunun Hamas'a yönelik hedefleri vurmasına karşı geliştirilmiş bir operasyon olarak değerlendirilebilir. Ancak burada gözden kaçırılmaması gereken, benim de girişte bahsettiğim oldukça önemli bir detay var. Öncelikle Hamas, İsrail'e yönelik bir operasyon için belki de en ideal günü seçip harekete geçmişti. Bir gün öncesinin yani 6 Ekim'in Yahudilerin dini bayramı olan Yom Kippur'a denk gelmesinden bahsediyorum. 6 Ekim 1973'te Mısır'ın İsrail'e yönelik başlattığı savaş da aynı güne denk geliyordu. Bu da İsrail ordusu ve polisinin hazırlıksız yakalanmasını kaçınılmaz kıldı. İsrail emniyet güçleri dini bayram sebebiyle nispeten daha rahat bir günlerinde oldukça güçlü bir müdahale ile karşı karşıya kaldı. Aslında sadece bu detay bile operasyonun uzunca zamandan bu yana planlandığını gösteren önemli bir kanıt konumunda. Operasyonun başlangıç tarihinin neden böyle seçildiğini netleştirdikten sonra operasyonu gerçekleştiren grubu biraz daha yakından tanıyalım istiyorum. Hamas'ın askeri kanadı olan İzzettin El-Kassam Tugayları 30 bin civarında silahlı üye barındıran tam 6 farklı Tugay'dan oluşuyor. Bu Tugaylar da kendi içinde farklı çok sayıda Tugay'dan meydana geliyor. Gazze'yi kontrol eden Hamas'ın silahlı kanadı olarak bilinen Kassam Tugayları ya da tam adıyla İzzettin El-Kassam Tugayları adını İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadele verirken hayatını kaybeden Suriye asıllı Filistin lideri Şeyh İzzettin El-Kassam'dan alıyor. Hamas'ın silahlı kanadı olduklarını duyurmaları ise 1 Ocak 1992'de kendilerine bağlı bir hücre tarafından gerçekleştirildi. Kassam Tugayları yöntem açısından da diğer Filistinli gruplardan farklı bir strateji güdüyor. 1980'li yıllar öncesinde Filistinli gruplar daha çok Filistin dışında operasyonlar düzenlemeyi önceliyordu. Kassam Tugayları ise bu konuda Filistin topraklarını referans alıyor. Az önce bahsettiğim 6 Tugay'ı da detaylandırmak istiyorum. Öncelikle bunlar katı bir ön kurala sahipler. Filistin dışından hiçbir destek kuvveti asla kabul edilmiyor. Tüm Tugay mensupları oldukça yoğun bir dini, kültürel ve ahlaki eğitim sürecinden geçiriliyor. Askeri çalışmalarında ise önceleri tabanca ile gerçekleştirilen tüm eğitim süreçleri kısa süre önce uzun namlulu silahlarla değiştirildi. Mensupların kendi imkanlarıyla ürettiği otomatik silahın ardından bazı patlayıcıların yanında bombalar ve uzaktan kumandalı patlayıcı üretimleri geliştirilmeye başlandı. Tugaylar bünyesinde mühendislik, hava savunma, topçu, fedailer, lojistik gibi uzmanlaşmış birimler barındırılıyor. İşte böyle bir zamanlamayla böylesi bir askeri organizasyon İsrail operasyonunu 7.000 roket ve havan topuyla başlatmış oldu. Peki bu sırada Mossad ne yapıyordu? Neden böylesi bir girişimden, kalabalık müdahaleden daha önce haberdar olamadı?
Bunu GZT istihbarat içeriklerinden de tanıdığınız doçent doktor Ali Burak Darıcılı'ya sordum. Burak Hoca söz konusu meseleyi sıklıkla kullandığı bir argümanla özetledi. Hiçbir istihbarat servisi her şeye muktedir olamaz. Mossad'ın 7 Ekim günü yaşadıkları için de bu yorumu kolaylıkla yapabiliyoruz. Öncelikle burada net bir zafiyet olduğunu söylememiz lazım. Darıcılı bu konuda sıklıkla dile getirilen bir değerlendirmeyi de masaya yatırdı. İsrail bu saldırılara daha güçlü cevap versin diye Mossad kasıtlı biçimde operasyona dair bir karşı koymada bulunmadı değerlendirmesine. Burak Hoca bu yorumu komplo teorisi olarak değerlendiriyor. İsrail'in Filistin'e yönelik yıllardır bitmeyen saldırılarını referans göstererek İsrail'in böylesi bir müdafaa hakkı arayışına ihtiyaç duymadığını net biçimde söylüyor. Ona göre Mossad bu sefer gerçekten gafil avlanmış. Yıllık bütçesinin yaklaşık 10 milyar şikel olduğunu söyleyebildiğimiz CIA'nin ardından dünyanın en fazla sayıda çalışana sahip istihbarat teşkilatı da çok rahat biçimde başarısız olabilirdi. Aksa tufanı da bu başarısızlık anlarından biri olarak karşımızda. Zira her istihbarat servisi ülkesi yahut görev yaptığı tüm bölgelerde her şeye hakim olamıyor. Planlanamayan, planlanmasına rağmen ters giden çok sayıda parametre bu operasyonda da devreye girmiş gibi görünüyor. Şimdi de söz konusu operasyon için konuşulan, uluslararası düzeyde yoğun biçimde dillendirilen İran yardım ettiği iddiasını konuşalım. Bu iddianın resmi olarak en güçlü dillendiricisi başlangıçta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan başkası değildi. Herzog, Hamas'ın İran'daki komutanlarından emir ve destek alarak İsrail operasyonunu başlattığını resmi açıklamayla dünyaya ilan etti. Cumhurbaşkanı uluslararası topluma Hamas ile birlikte İran'ı da kınama çağrısı yaptığı sıralarda İran'da Aksa tufanı nedeniyle Hamas'a destek açıklamasını resmi kaynakları vasıtasıyla yapıyordu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Gazze'den İsrail'e yönelik başlatılan Aksa tufanı saldırısının işgal altındaki topraklarda İsrail'e karşı silahlı mücadelede yeni bir sayfa açtığını söyledi. Kenani, ülke medyasına yaptığı açıklamada Filistin halkını ve İsrail'e karşı direniş gruplarını Aksa tufanı saldırısı nedeniyle tebrik etti. İsrail'in ciddi bir eylemle karşı karşıya kaldığında ne kadar kırılgan olduğunun göründüğünü de dile getiren Kenani, İran'ın operasyona dair bakışını net biçimde özetlemiş oldu. Hatta İran'ın Hamas yönelik desteğinin tek yansıması da bu değil. İran lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Doğu Azerbaycan eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada Filistinli grupların saldırılarını desteklediklerini belirterek Filistin ve Kudüs özgürleşene kadar Filistinli mücahitlerin yanında olacağız dedi. Bu destek açıklamasının yalnızca sözlerle sınırlı kalmadığı, askeri ve istihbari açıdan da yoğun bir yönlendirmenin söz konusu olduğu birçok kaynak tarafından da doğrulanıyor. Hamas'ın başlattığı operasyon için dünyanın büyük bir bölümü ise tabii ki İran'dan farklı düşünüyor. Avrupalı ülkeler ve bu ülkelerin resmi kurumları, hatta tümden Batı, Hamas'ı kınamak ve yoğun tepki göstermek için çok beklemedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise gerginliğe dair resmi bakışını itidal çağrısı üzerinden inşa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafları gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırdı. Özetle Hamas'ın başlattığı bu operasyonun Orta Doğu'daki gerilimi büyük ölçüde artıracağına şüphe yok. Benim bu içeriği yazdığım sırada İsrail'in operasyon sonrası ilan ettiği savaş hali tüm İsrail'e yansımış durumda. Olağanüstü hal, tüm birliklerin harekete geçirilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin duyurduğu milyarlarca dolarlık destek vaadi, İsrail şiddetinin Filistin'e yönelme ihtimalinin ciddi oranda artırabileceğine işaret ediyor. İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sindirme ve adaletten oldukça uzak adımlarının bir süre boyunca şiddetli biçimde sürebileceğini söyleyelim. İsrail'in operasyon sonrası başlattığı saldırılarda 200'ü aşkın insanın hayatını kaybetmesi de bu düşünceyi daha da güçlendiriyor diyebiliriz. Evet, GZT Haber Merkezi olarak her yoğun gündemde kriz yayınında sizlerle doğru ve hızlı bilgiyi buluşturmaya devam edeceğiz. Son kez hatırlatayım. Lütfen GZT'ye abone olmayı unutmayın. Savaşların, askeri operasyonların, istihbarat faaliyetlerinin artık konuşulmasına bile gerek kalmayan çok güçlü bir kuralı vardır. Harekete geçmek için düşmanının en savunmasız, en çaresiz ve en dikkatsiz anını yakalamaya çalışmak.